Emek Hobi kanalından herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Arkadaşlar bu sevimli bebeğin tarifi yine tamamen kendime ait. Yapımı çok kolay. Herkes bunu rahatlıkla örebilecek. Diz kapakları bakın hareket edebiliyor. İstediğiniz şekli verebiliyorsunuz. Bacakları da öyle. Arkadaşlar önce bu birinci bölümde ayaklarından başlıyoruz. Bacaklarını bitiriyoruz. Kolları, gövdesi, başında gövdeyi bitirdikten sonra devam ediyoruz. Ayrı örüp takmıyoruz. Yapımı çok kolay. Kaç santim ölçüyoruz hemen. Ayağından başladık. Evet, 13 santim. 13 santimlik bebek arkadaşlar. Bakın 13 santim. Ayrıca hiçbir yerinde tel yok. Yapıştırıcı da kullanmıyoruz. Malzemelerimiz Nako Cotton Luxe kullandım. Alize Cotton da kullanabilirsiniz. Gaza Baby Cotton ten rengi olarak 3412 numarası. Tığ olarak 1.75. Göz 3 milim ya da 5 milim kullanabilirsiniz. Ayrıca tabanına, salıncağın tabanına bakın arkadaşlar böyle servis tabakları var. Plastik. Ve bu köpük gibi olanı var. 2 tane köpük gibi olanını kullandım. Ortasını böyle işaretledikten sonra kesiyorum. Ben ölçü olarak bakın böyle kase kapağı vardı. Onu böyle yerleştirip böyle çizip bunu bu şekilde çıkarttım. 2 tane böyle köpük gibi olanı bakın böyle. Bir tanesi de böyle plastik olanı var arkadaşlar. Bu daha ince. Bunu da aynı boyutta kestim. Bunu arasına koyacağız. Yerleştireceğiz. Bunun ebatına bakalım kaç santim. 11 santim arkadaşlar. Yani bu kase kapağı 11 santim. Daha da küçük olursa örgüyü bir sıra eksik örebilirsiniz. Ona göre tabanını ayarlayın arkadaşlar. Arkadaşlar bakın bu magnetlerden kullandım. 2 tane yeterli. Biri poposuna yerleştireceğim. Birini de salıncağına yerleştireceğim. Ben buna kullanmadım. İsterseniz kullanmayabilirsiniz. Ama oturturken daha sabit duracağını düşündüğüm için bunlara karar verdim. Bunları kullanmaya karar verdim. Ne kadar boyutta olduğunu bilmiyorum. Bunları çok çok önceden almıştım. Bende vardı. Bu fikir sonradan aklıma geldi. Bakın 1,5 santim. Bir de arkadaşlar böyle 2,5 milim elektrik kablolu tel. Bakın böyle kaç santim? 41 santim, 40 ya da 41 santim olabilir. Evet, 41 santim. İki buçuk milim olacak. Bunlar elektrikçilerde bulabilirsiniz. Bunlar böyle hareket edebilen tel. Sihirli halkanın içerisine 6 sık iğne örüyoruz. Başlangıçta biraz gevşek yapalım ki karşı tarafa batmak kolay olsun.
Şimdi bir tane arttırıyorum ve sıkıca örüyoruz. Bir tane arttırdım. 2 sık iğne örüyorum. 1, 2. Şimdi bir tane arttırıyorum. 2 sık iğne ile ikinci sırayı bitiriyorum. 1, 2. Şimdi toplamda 8 sık iğnem oldu. 8 sık iğne örelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hemen dönüyoruz. Bakın 8 sık iğne ördüm. Bir tane zincir. Dibinden itibaren 3 tane sık iğne örüyorum. 1, 2, 3. Şimdi tekrar dönüyorum. Bir tane sık zincir. Dibine atlıyorum bakın. İlk sık iğneyi atlıyorum. İlk sık iğneyi atladım. 2 tane sık iğne örmüş oluyorum atladığımla birlikte. Şimdi aşağı iniyorum bakın. Bir tane sık iğne yapıyorum. Bir tane sık iğne yaptım. Bakın aşağı indim. Ve şurada bakın şurada ilk sık iğneyi örmüyorum. Atladıktan bakın ördükten sonra sık iğneyi ördüm. Bir tane atlamış oluyorum sık iğne. Bakın şuradaki sık iğne değil. Hemen onun yanındakine batıyorum. Atlayarak eksiltmiş oldum. Şimdi şu ipi birazcık alttan yürütüp keseceğim. 4 tane sık iğne örüyorum. Atladım. Bir tane sık iğne ördüm. İkincisini örüyorum. Şu ipimi artık kesebilirim. İki tane sık iğne ördüm. Şimdi atladıktan sonra bu üçüncüsü ve dördüncüsü. Şimdi bakın yine bakın topukla buradaki bağlantı yeri var. Şurada olduğu gibi orayı atlayacağım yine. Bakın şuradaki sık iğneyi atlayarak eksiltiyorum. Oraya batmadım. Şimdi bir tane de sık iğne yapıyorum atladıktan sonra. Artık bizim başlangıç ve bitiş noktamız burası. Yani buraya işaretimizi koyacağız. İşaretimi koydum. Bir tane sık iğne örüyorum. Bir tane bakın sık iğne ördüm. Şimdi yanındakini atlıyorum. Hemen şu aradaki yere batıyorum. Bakın atladıktan sonra sıkıca atladım. Atlayarak eksilttim.
Şimdi 4 tane sık iğne örüyorum. 1 2 3 4 4 tane ördükten sonra bakın buradaki yere, buradaki sık iğneye batmıyorum. Hemen işaretin olduğu yere batıyorum. Artık eksiltme yapmıyorum. Bitti. Şimdi toplamda 7 tane sık iğnem oldu. 3 sıra 7 sık iğne öreceğiz. 1 2 3 4 5 6 7. 2 sıra daha örelim. Sonra görüşelim. 1 2 3 sıra 7 sık iğne ördüm ve içerisine elyaf koydum. Bakın. Şimdi burada artırma yapıyorum. Bir tane arttırıyorum. 6 tane sık iğne örüyorum. 1 2 3 4 5 6. Bir tane örüyorum. Bir tane arttırıyorum. Tekrar 6 tane sık iğne örüyorum. 1 2 3 4 5 6. Toplamda 9 tane sık iğnem oldu. Üst sıra 9 sık iğne örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 2 sıra daha öreceğim. İki sıra daha 9 sık iğne örelim. Sonra görüşelim arkadaşlar. Artırma yaptıktan sonra 9 tane sık iğnemiz olmuştu. 3 sıra 9 sık iğne ördüm. 1 2 3. Şimdi içerisine de elyaf koydum. Şimdi artırmayı eksiltme yapıyorum. Burası değil. Yine atlayarak eksiltme yapalım. Bir tane eksilttim. Bir tane ördüm. Yine bakın burası değil, burası bir tane atlayarak eksiltiyorum. Bir tane örüyorum.
Bir tane atlayarak eksiltiyorum. Sıkıca eksiltmeleri sıkıca yapıyoruz. Ve bir tane örüyorum. Bir tane sık iğne ile bitirdim sırayı. Şimdi artık ipimi kesebilirim. Burada boşluk kalmasın. Tekrar bakın hemen elyaf koyalım. Sihirli halkanın içerisine 6 tane sık iğne örüyoruz. Gevşek bir şekilde yapalım ki karşıya batması kolay olsun. 2, 3, 4, 5, 6, 'sıkıca şimdi birleştirdim. İlk sık iğneden itibaren arttırıyorum. Bir tane arttırma. 1, 2 tane sık iğne. Bir tane arttırma. 2 tane sık iğne ile bu sırayı bitiriyorum. Böyle katlayalım. Sıkıca birleştirdim şimdi. Bakın. 2 sık iğne ile bitirdim. İşaretimizi koyalım. Toplamda yine 8 tane sık iğnem oldu. Diğer ayaktaki gibi, sağ ayaktaki gibi bir. Bu sırayı 8 sık iğne olarak bitiriyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 tane sık iğne ile bu sırayı bitirdim. 2 tane sık iğne örüyorum bakın. 1, 2 ve dönüyorum. Bir tane zincir çektim ve döndüm. Dibinden itibaren 3 tane sık iğne örüyorum. 1, 2, 3. Bir tane zincir. Dibine değil bir tane atlıyorum. Bakın dibine batmayınca bir tane atlamış oluyorum.
Bir tane sık iğne ördüm ve atladığımla birlikte 2 tane oluyor. Atladım, bir sık iğne. Şimdi aşağı iniyorum, bakın. Aşağı iniyorum bir sık iğne ile. Bir sık iğne ile aşağı inerken sıkıca yapalım yine. Evet, aşağı indim. Bakın buradaki sık iğne değil. Hemen onun yanındakine batarak eksiltmiş oluyorum. Yani bir tane atlayarak eksiltmiş oldum. Şimdi 4 tane sık iğne örüyorum. 1 2 3 4. Bakın yine buradaki yeşil olan işaretin olduğu yeri atlamış oluyorum. Bakın atlıyorum, oraya batmıyorum. Hemen onun yanındakine batıyorum. Bir tane eksilttim 4 sık iğneden sonra. Şimdi bir tane sık iğne örüyorum. Ve işaretim yine burası. Şimdi bir tane sık iğne örüyorum. Bir tane ördüm. Hep sıkıca yapıyoruz. Bir tane atlayarak eksiltiyorum. Burası değil. Hemen şu aradaki yer. Oraya batıyorum. Sıkıca eksilttim. Şimdi bir tane atlayarak 4 tane sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4 tane sık iğne ördüm. Buradaki sık iğne değil, işaretin olduğu yere batıyorum. Bir tane atlayarak eksiltmiş oldum. Bakın ayağımız çıktı. Yani ayağımızın görüntüsü oluştu. Toplamda 7 tane sık iğnem oldu. 7 sık iğne üst sıra örelim. 1, 2, 3. Üst sıra 7 sık iğne ördüm. İçerisine de elyaf koydum. Şimdi burada 2 sık iğne örüyorum bu sırada. 1, 2. Şimdi arttırıyorum 2 sık iğneden sonra. 4 sık iğne örüyorum. 1, 2, 3, 4. Sıkıca örüyoruz arkadaşlar. Örgümüz daha muntazam, daha güzel olacak. Şimdi üst sık iğne örüyorum. 1, 2, 3. Bir tane arttırıyorum. Üst sık iğneden sonra bir tane arttırdım. 4 sık iğne örüyorum. 1, 2, 3, 4. Toplamda 9 tane sık iğnem oldu. Üst sıra 9 sık iğne örelim. 1, 2, 3. Üst sıra 7 sık iğne ördükten sonra şimdi eksiltiyorum. Bir tane atlayarak. Burası değil. Burası. İkinci sık iğneyi ördüm. Bakın birinci sık iğneyi örmüyorum. İkinci sık iğne. Bir sık iğne. Yine bir tane eksiltiyorum atlayarak. Bir sık iğne. Bir tane atlayarak eksiltiyorum. Sıkıca ve bir tane sık iğne ile bu sırayı da bitiriyorum. İpimizi kesiyoruz. Bu sol bacakta arkadaşlar. Bakın şimdi iğne yardımıyla böyle tek katından alıyorum. İkincisini atlıyorum. Burası değil, burası.
Yine aynı şekilde atladım. Bacaklarımız bitti. Şimdi üst bacağı yapıyoruz. Beyaz ipe geçiyorum. Sihirli halkanın içerisine yine 6 sık iğne örüyorum. Şimdi ilk sık iğneden başlıyorum. Bir arttırma, bir sık iğne, bir arttırma, bir sık iğne, bir arttırma, bir tane sık iğne ile bu sırayı bitiriyorum. Toplamda 9 sık iğnem oldu. Bir arttırma, bir sık iğne, bir arttırma, bir sık iğne, bir arttırma, bir sık iğne. 3 kez arttırmış oldum. Şimdi bir tane arttırıyorum. 8 tane sık iğne örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Şimdi toplamda 10 sık iğnem oldu. 10 sık iğne örelim şimdi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ben bir sık iğne, bir sıra ördüm. 10 sık iğne. Toplamda 5 sıra olacak. 5 sıra 10 sık iğne örmüş olacağız. Bir sırasını ördüm. Şimdi 4 sıra daha 10 sık iğne örelim. Sonra görüşelim. Şimdi bakın son sırada artık burada ilmeği kaydırarak bir zincir çekiyorum ve bitiriyorum. İpi biraz uzun koparıyorum. Her iki bacağın üst kısmı bu şekilde olacak. Aynısından bir tane daha yapacağım. Yani toplamda 2 tane olacak. Şimdi bakın burayı böyle çevirerek yerleştiriyorum. Nasıl dikileceğini göstereceğim. Bu sol bacağımız. Sağ bacağımızın bakın baldır bu kısımda zaten belli oluyor sağ sol. Şimdi bakın buradaki eksiltme olan yerden sayıyorum. 1, 2, 2. Tam 2 bakın 1, 2, 2'nin hizasından şöyle buradan geçiriyorum. Arkadan aynı hizadan bakın aynı hizadan çıkıyorum. Bunu ortalayarak arkadaşlar
şekilde bunu böyle çevirerek yerleştirdim. Yine aynı yerden batıyorum. Arkada 1, 2, 3 tane sık iğne kalacak şekilde ayarlıyorum arkadaşlar. Tekrar aynı yerden bakın. Aynı yerden battım. Böyle yaptığımız zaman bakın. Şimdi buradan tekrar dikiyorum. Şöyle. Tekrar aynı yere batıyorum. Ve üst kısımdan çıkıyorum. Bu ipi tekrar kullanacağım. Bakın arkadaşlar, diz kapak tam çıkmıyor. O şekilde ayarlayın. Bakın. Yani beyazdan 2 tane sık iğnenin arasından böyle ve denk getirerek dikiyorum. Aynı benim gibi dikin arkadaşlar. Şimdi diğer bacağı da aynı şekilde yapıyoruz. Üst kısımdan yine yapıyoruz. Üst aynısından yine buraya geçiriyoruz, dikiyoruz. Kol örüyoruz. Her iki kolu da aynı öreceğiz. Sihirli halkanın içerisine 6 sık iğne örelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Altı sık iğne örüyorum. Tekrar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Şu işaret ipini dışarı çıkarttım. Bakın böyle. Bunun hizasında öreceğiz. Yani işaret ipi tekrar koymaya gerek yok. Şimdi bakın. 1, 2, böyle çevire çevire örelim. Daha kolay oluyor. 3, 4, 5, 6. Toplamda 12 sıra öreceğiz. Şu başlangıçla birlikte 13 olacak. Yani şimdi arkadaşlar ben bu sihirli halkanın dışında sayalım. Sihirli halka burası. 1, 2. 2 tane ördüm. 10 sıra daha örüyoruz. 6 sık iğne. Yani toplamda buradaki sihirli halkayla birlikte 13 sıra olacak. Her iki kolu aynı yapıyoruz. 2 adet yapıyoruz. Sonra görüşürüz. Başlangıçla birlikte 13 sıra oluyor. Şimdi bakın. Bu
işaretin olduğu yerden buradan ilmeği kaydırıyorum. Bu ipimizi de içeri alıyoruz. Sihirli halkanın içerisine 7 sık iğne yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. İlk sık iğneden başlıyorum arttırmaya. Aynı yere çift batıyorum. 7 kere arttırmış oluyorum. Sıra sonuna kadar aynı yere çift batıyorum 7 defa. Toplamda 14 sık iğnem oluyor. Şimdi bir sık iğne bir arttırma. Bir. İkincisini arttırıyorum. 7 kez yine sıra sonuna kadar. Artırmayla bitirmiş oluyorum. Toplamda 21 sık iğnem oluyor. Buraya işaretimi koyuyorum. Yirmi bir sık iğne örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Şimdi 6 sık iğne bir artırma yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Bir tane artırıyorum. 3 kez artırmış olacağım. 1, artırmadan sonra bir sık iğne ördüm. 2, 3, 4, 5, 6, bir tane artırıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve son arttırmamı yapıyorum. Bakın, arttırmayla bu sırayı bitirdim. Şimdi 24 sık iğnem oldu. Bir sıra 24 sık iğne örüyorum. Yirmi dört sık iğne ördüm. Yine beyaz renkle devam ediyorum. 6 sık iğne bir eksiltme. 1, 2, 3, 4, 5, 6, bir tane eksiltiyorum. 3 kez eksiltmiş olacağım. 6 sık iğne bir eksiltme, sıra sonuna kadar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 eksiltme ile sırayı bitiriyorum. Tığımda 2 tane ilmek kalınca renk değiştiriyorum. İşaretimiz bu eksilttiğimiz yerde değişmiyor yine. Şimdi 1, 2, bu alttaki ipleri birbirine bağlayıp keselim. Beyaz ten rengini bunu sıkı sabitleyelim, açılmasın. Şimdi evet, 21 tane sık iğne örüyoruz. Yani eksiltme ile birlikte eksilttikten sonra 21 sık iğnemiz oldu. 21 sık iğne örüyorum.
21 sık iğne ördüm. Şimdi bakın. Buradan 1, 2, 3, 4, 5 tane sık iğne, bir tane eksiltme yapıyorum. Sıra sonuna kadar 3 kez. 1, 2, 3, 4, 5, ve son eksiltmemi yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Toplamda 18 tane sık iğnem oldu. 18 sık iğne örelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Bir sıra daha öreceğim. 18. Bir sıra. Toplamda 2 sıra 18 sık iğne örmüş olacağım. Şimdi ben bir tane ördüm. Bir tane daha örelim. Görüşelim. 2 sıra 18 sık iğne ördüm. Bu mıknatısımızı yerleştiriyoruz. Magnetimizi. Bunu koymayabilirsiniz de. Ben daha öncekine koymadım ama buna magnet koyacağım arkadaşlar. Magnetimi yerleştirdim. Şimdi üstüne de birazcık elyaf koyalım. İki sıra 18 sık iğne ördükten sonra şimdi 4 sık iğne bir eksiltme. 1, 2, 3, 4. Sıra sonuna kadar 3 kez yine 4 sık iğne bir eksiltme şeklinde örüyoruz. Sıra sonuna kadar arkadaşlar, buraya kadar 4 sık iğne bir eksiltme. Sıra sonuna kadar 4 sık iğne bir eksiltme yaparak ördüm. Şimdi toplamda 15 tane sık iğnem oldu. Bu sırayı 15 sık iğne olarak örelim. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15. Şimdi burada işaretimizin yerini değiştireceğiz ve bir daha da değiştirmeyeceğiz artık.
Şimdi bakın işaretten sonra bir, 2, 3 tane sık iğne ördüm ve işaretimi buraya koyuyorum. 3 sık iğne ördükten sonra. Şimdi kolları birleştireceğiz. Şimdi kol birleştiriyoruz. Kollarımızın içerisine elyaf koymuyoruz. Bu bitiş yerinden bakın. Bitiş yerinin önündeki ilk sık iğneden batıyorum. Bir tane koldan, bir tane gövdeden alıyorum. Gövdeden ilk sık iğneden birleştiriyorum. İşaretin önündeki ilk sık iğneden birleştirdim. Şimdi 6 sık iğne örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Diğer kolu da aynı şekilde birleştiriyorum. Burada bakın işaretimiz burası. İşaretinin önündeki ilk sık iğneden birleştiriyorum. Gövdedeki ilk sık iğneden bakın buradaki sık iğne ile karıştırmayın. İlk sık iğneden birleştiriyorum. Sıkıca. Şimdi devam ediyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Şimdi kolları örüyorum. Bakın birleştirdiğimiz yerlere batmıyoruz. Beş tane sık iğne öreceğim. 1, 2, 3, 4, 5. Bu ipi biraz alttan yürüteceğim. Buradaki koldaki ipi. 5 tane sık iğne ördüm. Şimdi gövdeden örüyorum. 6 sık iğne. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 'Şimdi koldan örüyorum. 5 sık iğne. 1, 2, 3, 4, 5. Şimdi gövdeye geçiyorum. 1 tane örüyorum.
Bir tane eksiltiyorum. Bir tane örüyorum. Bir tane eksiltiyorum. Toplamda 2 tane eksiltmiş oldum. Ve bir tane sık iğne ile bu sırayı bitiriyorum. Şimdi peş peşe 3 tane eksilteceğim. Şimdi burada birer delik atlayarak 3 defa peş peşe eksiltme yapacağız. Bakın, burası değil, burası. Bir tane atlıyorum. Birer delik atlayarak peş peşe birincisi, ikinci eksiltmem ve üçüncü eksiltmem. Burası değil, burası. Bir tane sık iğne örüyorum. Bir tane eksiltiyorum. İki tane sık iğne örüyorum. Bir, iki. Şimdi tekrar 3 tane peş peşe eksiltiyorum. Birer delik atlayarak yine. Birincisi, ikincisi, ve üçüncüsü. 3 tane peş peşe eksilttim. Şimdi burada bir tane sık iğne örüyorum. Burası arka. Bir tane eksiltiyorum. Bir tane sık iğne ile bu sırayı bitiriyorum. Evet. İşaretimi yerleştiriyorum. Şimdi burada yine eksiltme yapıyorum. 2 defa üst üste peş peşe eksiltme yapıyorum. Birer delik atlayarak yine, burası değil, burası. Bu sırada başka da eksiltme yapmıyoruz. Birer delik atlıyorum. Burası değil, burası. İkinci eksiltmem. 2 tane sık iğne örüyorum. 1, 2. Şimdi bu omuzda da birer delik atlayarak eksiltiyorum. Burası değil, burası. Sıkıca sıkıca atlayarak eksiltiyoruz. Burası değil, burası. 2 tane peş peşe eksilttim. Şimdi bir tane eksiltiyorum. Pardon, bir tane sık iğne örüyorum. Bir tane eksiltiyorum. Eksiltmelerimiz bitti. Toplamda 8 sık iğnem oldu. 8 sık iğne bir sıra öreceğiz şimdi.
Beraber örelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Boyunda bir sıra örüyoruz. Tel koymamıza da gerek kalmıyor arkadaşlar. Eğer kollarını hareketli istiyorsanız her iki kola elyaf iğne doldurmadan tel koyup boyundan çıkartabilirsiniz. Şimdi içerisine birazcık elyaf koyuyoruz. Elyaf koyalım. Omuzlara koymayalım. Sadece gövdeye ve boyuna kadar koyuyoruz. Bir sıra 8 sık iğne ördüm. Şimdi her deliğe çift batarak 8 defa arttırıyorum. Birinci arttırmam. İkincisi. Üçüncüsü. Dördüncüsü. Beşincisi. Altıncısı. Yedincisi. Ve son arttırmamı yaptım. Bu sırada sekizincisi. 8 defa her deliğe çift batarak arttırdım. Şimdi bir sık iğne bir artırma yapıyorum. Bir sık iğne bir arttırma. Sıra sonuna kadar bir sık iğne bir arttırma. Sıra sonuna kadar bir sık iğne bir arttırma yapıyoruz. İşaretin olduğu yere kadar. Bir sık iğne bir artırma 8 kez sıra sonuna kadar ördüm. Şimdi 2 sık iğne bir artırma 1 2 bir tane artırıyorum. Yine sıra sonuna kadar 2 sık iğne bir artırma olarak örelim. Sıra sonuna kadar. Şimdi 1 2 bir tane artırıyorum. Bakın. 8 kez sıra sonuna kadar örelim. 2 sık iğne bir artırma 8 kez sıra sonuna kadar ördüm. Şimdi son artırmamızı yapıyoruz. 7 sık iğne bir artırma. 4 kez. 1 2 3 4 5 6 7 bir tane artırıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 bir tane artırıyorum. 1 2 3 4 5 6 7
Bir tane artırıyorum. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi. Bir tane arttırmayla bu sırayı bitiriyorum. Başka da arttırma yapmıyoruz. Toplamda 36 tane sık iğnemiz oldu. 36 sık iğne 3 sıra örelim. 1, 2, 3. 3 sıra 36 sık iğne ördüm. Şimdi 7 sık iğne örüyorum. Bir tane ördüm şimdi. 1. Şu işaretimizin yeri değişmiyor. Düzgün bir şekilde aldım. Şimdi bakın. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Şimdi burada eksiltme yapıyorum. 7 sık iğne ördüm. Eksiltme yapıyorum. Bir tane eksilttim. Bir tane ördüm. Bir tane eksilttim. Bir tane sık iğne. İkincisi. Bir eksilttim. Bir sık iğne. Üçüncüsü. Bir eksilttim. Bir sık iğne. Dördüncüsü ve sıkı sıkı eksiltiyorum. Bir eksiltme. Bir sık iğne. Beşincisi. Bir tane eksiltiyorum. Altıncısı oluyor eksiltmemde. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 sık iğne ördüm. Şimdi bir 10 tane sık iğne örüyorum. Bir tane ördüm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 tane sık iğne ördüm. 2 zincir, 1, 2, bir delik atlayıp ikincisine batıyorum. Battığımda sayıyorum. 1, 2, 3, 4. 4 tane sık iğne ördüm. Sıkı sıkı yapıyoruz bu atlamaları ve örgümüz sıkı olsun. 2 tane zincir çektim. 1, 2, 2 yine bir delik atlayıp ikincisine batıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 sık iğne ördüm.
Battığımı da sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 11, 12, 13, 14. 14 tane sık iğne örüyorum. Şimdi bir sıra 30 sık iğne örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Deliğe de batıyorum. Bakın bir tane 10, 11. Deliğin önündekine batıyorum. 11, 12. Buraya deliğe işaret koyabilirsiniz. 30 sık iğne örerek devam ediyorum. Şimdi 30 sık iğne olacak toplamda arkadaşlar. Sıkı sıkı örüyoruz. Otuz sık iğne ördüm. İşaretimin olduğu yerle birlikte bakın 30 sık iğne oldu. Şimdi 4 sık iğne bir artırma yapalım. 1, 2, 3, 4. Bir tane arttırıyorum. 6 kez artırma yapacağız. 1, 2, 3, 4. Bir tane arttırıyorum. 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 1, 2, 3, 4. Bir tane arttırmayla bu sırayı da bitirdim. Toplamda 36 sık iğnem oldu.
2 sıra 36 sık iğne örüyoruz. 2 sıra 36 sık iğne örelim. Şimdi artırmadan sonra 2 sıra 36 sık iğne ördüm. 1 2 bakın. Şimdi gözleri de taktım. Şimdi arkadaşlar gözünü işleyeceğiz. Bakın şurada şunu, burası dönüyor arkadaşlar. Bunu istediğiniz şekilde istediğiniz yere döndürebiliyorsunuz. Ben bu tarafa çevirdim. Bakın oradan o kilidin o boşluk kısmından battım. Buraya bir tane düğüm atıyorum. Gözünü işliyoruz sadece, bakın. Hemen şuradaki boşluğa batıyorum. Batmam yeterli oluyor. Bakın buradaki boşluğa. Gözün hemen ilk boşluk var burada. Sık iğne. Oraya batıyorum. Bu sefer bakın kilitin yine boşluk kısmından çıkıyorum. Birinci gözü, bu gözümüzü işledik. Şimdi diğer göze geçiyorum. Yine aynı şekilde bakın buradaki kilitin boşluk kısmından batıyorum. Aynı şekilde işliyorum. Bu arkayı biraz boşluk, yani sıkmıyorum. Burada arkadaki ipi sıkmadan tam böyle düzgün bir şekilde çıkarttım. Buradan yine aynı şekilde işliyorum. Bakın ilk boşluğa batıyorum. Yine bakın kilidin boşluk kısmından çıkıyorum. Bu gözü de işlemiş oldum. Göz bu kadar. Biraz bunu işledikten sonra şöyle çekiyorum. Arkadaşlar ipimiz böyle 2 kat oluyor. Yani 4 katlı ipin 2 katıyla gözü işliyorum. 2 kat. Şimdi buradan sabitleyelim. İpimizi koparalım. Göz işlememiz bu kadar. Bu kadar kolay işte. Bebek yapımı da bu kadar kolay arkadaşlar. Şimdi bunun içerisine elyaf koyalım. Ee, Elyafı bakın şu yanak kısımlarına, ağız kısmına, şurada. Bakın en çok koyacağınız yer şurada, e, eksiltmemiz var. Şurada da var. O eksiltmeye kadar sıkıca buraları dolduruyoruz. Yani arkaya da koyuyoruz ama çok böyle iterek, yanaklarını iterek bu tarafa doğru getirmiyoruz. Elyafı eksiltme yaptığımız yerlere kadar sıkıca dolduralım. Şimdi gözlerimizi işledikten sonra artık eksiltmelerimize başlıyoruz. 4 sık iğne bir eksiltme yapıyoruz sıra sonuna kadar.
Sıra sonuna kadar 4 sık iğne bir eksiltme şeklinde örelim. Şimdi 4 sık iğne bir eksiltme sıra sonuna kadar ördüm. 3 sık iğne bir eksiltme. 1 2 3 sıra sonuna kadar 3 sık iğne bir eksiltme şeklinde örüyoruz. 6 kez. Sonra 2 sık iğne bir eksiltme, bir sık iğne bir eksiltme, sonra hepsini birden yani 6 kez eksiltiyoruz. En son 6 kez eksilteceğiz. Birer delik atlayarak eksiltiyoruz. Burası değil, burası. Sıkıca eksiltelim. Sonra burayı iğne ile kapatıyoruz. Şimdi kaşlarını işliyoruz. Arkadan herhangi bir yerden batalım. Göz hizasında. Arada bakın 1, 2, 3, 4. 4 tane boşluk kalacak şekilde.
Kulaklarına 4 tane sık iğne yapıyoruz. Bir, iki, üç, bir, iki, üç. Bir tane daha yapalım. 4 olsun. 4 tane sık iğne yeterli. Bir, iki, üç. Şu üçüncünün tam arkasındaki boşluğa batacağım. Şimdi oradan çıkacağım. Ve şuradan şu hizadan yine yani şuradaki arttırma yerinden itme 1, 2, 3. Gördüğünüz gibi arkadaşlar ipi uzun bırakınca burun, ağız ve kulakları hepsini aynı iple işliyorum. Şimdi bacakları dikiyoruz. Bakın burada koltuk altı hizasından böyle bakın birinci sık iğne, ikinci sık iğnenin tam böyle altından yerleştireceğim. Öncelikle buradan çıkarttığım ipimi bakın böyle buraya sabitleyeceğim. Şu şekilde. Önce sabitleyelim. Sabitledikten sonra bu arkadan şu şekilde çıkalım. Bunu şimdi sabitledim. Diğer bacağı da aynı şekilde yapacağım. Bunu da yine aynı. Bakın arkadaşlar. 1, 2 yine koltuk hizasından bakın şuradan yine aynı şekilde oradan dikeceğim. Tam böyle ayaklar birbirine bakacak şekilde
düzgün bir şekilde tutalım. Önce sabitleyeceğiz. Sonra karşılıklı dikeceğiz. Şimdi battığım yerlerden tekrar bakın. Buradan batmıştım. Buradaki sihirli halkanın olduğu yeri taşırmadan dikiyorum. Şimdi karşılıklı dikeceğim. Yine buradan bakın, iğnenin daha önce battığım yerden tekrar batıyorum. Buradan da aynı şekilde iyice sıkılaştırıyoruz. Ayaklar birbirine böyle bakacak şekilde olursa daha iyi oluyor. Yine tekrar buradan çıkalım. İyice sabitlemiş oluyoruz. Evet, oturunca daha da düzgün dikildiği anlaşılıyor. Videomuzun birinci bölümü bu kadar arkadaşlar. Umarım beğenirsiniz. Beğeni ve yorumlarınızla bana destek olursanız bundan mutluluk duyarım. İkinci bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.